Merhaba arkadaşlar, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle tığ işi tekniğiyle yapılmış güzel bir örgü modeli paylaşacağım. Modelime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek verirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olduktan sonra zil simgesinin üzerine tıklayarak oradan tüm seçeneğini seçerek zilli aktif hale getirirseniz yeni yüklediğim videolarımdan bildirim alabilirsiniz. Hepsi tamamen ücretsizdir. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yaparken ben ipime göre şöyle göstereyim yakından 4 numara 2,50 milimlik tığ kullanacağım. İp olarak da kartopunun ikisi de kartopunun bebeği yününü kullanacağım. Böyle çok tatlı bir yeşil ve yanında beyaz kullanacağım. Evet, şimdi modelimizin yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle beyaz ipimle zincir çekerek modelime başlıyorum. İstediğiniz uzunluğa gelinceye kadar örneğin battaniye yapmak istiyorsanız 1 metre uzunluğunda zincir çekerek başlayabilirsiniz. Kesinlikle herhangi bir toparlama yapmayan bir model. Hani bazı modelleri biraz fazla çekmemiz gerekiyor taban kısmının zincirini, çünkü toparlama yapıyor. Bu modelimizde böyle bir şeye gerek yok. Evet. Şimdi bu kadar zincir anlatmam için yeterli. Şimdi zincirimi çektim. Tığın başını bir tane doladım. Burada 1, 2, 3 ve 4. 4 zincir üzeri atlıyorum. 5. zincirimin üzerine battım. İkisini bir çektim ve bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Yine bir zincir üzeri atladım. İkinci zincirimin üzerine geldim. İkisini bir çektim. Bir zincir çektim. Taban kısımda bir tane zincirin üzerine atlıyorum. İkinci zincirimin üzerine batıp ikisini bir çektim. Bakın, bir tane zincir çektim. Tığın başına bir doladım. Bir zincir üzeri atladım. İkinci zincirim üzerine battım ve ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Bir zincir üzeri atladım. İkinci zincirimin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Sıramın sonuna kadar aynı şekilde devam ediyorum. Bu şekilde kutucuk yaparak ilk sıramı tamamlıyorum. Evet. Yine bir tane zincir çektim. Bir zincir üzeri atladım. İkinci zincirimin üzerine battım. İkisini bir çektim. Bakın, bu şekilde ilk sıramızı tamamladık. Şimdi burada rengimi değiştiriyorum. Hemen burada yeşil ipimi aldım. Tığımın üzerine bu şekilde yeşil ipimi aldım. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Şuraya batıp bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya battım. Bir sık iğne yaparak hem ipimi de sabitlemiş oldum böylece. Şimdi buraya ipimi sabitledim. Tığın başını bir tane doladım. Bakın, burada bir zincir atlamıştım. Şöyle çevirerek daha rahat yapabilirsiniz. Bakın, buradan içten dışa doğru o arada boş bıraktığım atladığım zincirin üzerine battım. İkisini bir çektim. Örgümün bakın ön yüzündeyim. Buraya batıyorum ve bir sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Tığın başını bir tane doladım. Bu arada atladığım zincirim var bir tane. Onun üzerine bu şekilde battım. İkisini bir çektim. Ve buradaki trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Aralarda hiç zincir kullanmıyorum. Yine tığın başını bir tane doladım. Buraya batıyorum. İkisini bir çektim. Ve hemen buradaki trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doluyorum.
Bakın hep şöyle çevirerek ilk sıranızda hemen bu atladığım bir zincirin üzerine ikili trabzan yaptım ve trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde devam ederek sıramın sonuna kadar gidiyorum. Battaniye yapımında, yelek modellerinde, kırlent modellerinde aklınıza nerede geliyorsa birçok yerde kullanabilirsiniz. Çok da farklı bir model. Bakın şimdi ortaya nasıl bir şey çıkacak. Evet. Bakın. 2 kutucuk kaldı. Trabzanımın üzerine geldim. Bir sık iğne yaptım. Tığın başını doladım. Buraya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Buradaki trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Son kutucuğuma geldim. Bakın son kutucuğumda yine hemen şu alttaki zincirimin üzerine batarak ikili trabzan yapıyorum ve üstte bir zincir üzeri atladığım ikincinin üzerine batıp bir tane sık iğne yaptım. 1 2 3 ve 4 tane zincir çekip döneceğim. Modelimin ön yüzü bu şekilde. Arka yüzünde de farklı bir görünüm ortaya çıkıyor model ilerledikçe. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Evet arkadaşlar bakın şimdi tığın başını bir tane doladım. Sıramızın birinde yine kutucuk oluşturuyoruz. Diğerinde bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bakın bu trabzanın üzerine denk gelen. Buna dokunmuyorum, atlıyorum. Sık iğnenin üzerine battım ve ikili bir trabzan yapıp bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Bakın bu trabzan yaptığım yuvaya altında trabzan var. Bakın trabzanın üzerine değil, sık iğnemin üzerine battım. İkisini bir çektim ve bir tane zincir çekiyorum arada. Aynı şekilde her bir sık iğnemin üzerine ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Bakın bir zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Trabzanın üzerine atladım. Sık iğnemin üzerine battım. İkisini bir çektim. Bir zincir çektim. Trabzanın üzerine atlıyorum. Sık iğnemin üzerine batıp ikili trabzan yaptım. Aynı şekilde sıramın sonuna kadar devam ediyorum. Burayı biraz hızlı geçeyim. Aynı işlemi yapıyorum hep çünkü. Bakın trabzana dokunmuyorum. Sık iğneme batıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Sık iğnemin üzerine battım. İkili trabzan yaptım. Şimdi sıramın sonuna geldim. Bir zincirimi çekmiştim. Tığın başına bir doladım. Hemen şu kenardaki sık iğnemin üzerine batıyorum. Bunu da bu şekilde tığım üzerinden atlatıyorum ki biraz daha yukarıya çıksın ipim. Kenarda kötü bir görünüm olmasın diye. Şimdi burada yeşili bıraktım. Tekrar beyaz ipimi aldım. Bu şekilde rengimi değiştirdim. Döndüm ve hemen şu kenar trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Şimdi yine az önceki aynı işlemi yapacağız. Tığın başını bir tane doladım. Bakın burada bir tane sık iğne üzeri atlamıştık. Şöyle çevirerek de yapabilirsiniz. Bakın boşluk. Yani bu iki trabzanın arasındaki yuvaya giriyorum bu şekilde. İkisini bir çektim. Örgümün ön yüzünü çevirdim ve trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Aradaki yuvaya batıyorum. İkisini bir çektim. Trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın hemen şöyle buraya batıyorum.
ikili trabzan yaptım ve trabzanımın tepesine bir sık iğne yaptım. Tığın başını bir tane doladım. Bakın şu araya şu şekilde batıyoruz arkadaşlar. Önden arkaya doğru battım. İkili trabzan yaptım. Trabzanımın üzerine bir tane sık iğne yaptım. Aynı şekilde devam ederek sıramı tamamlayacağım. Evet, bakın buradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Şöyle sıramın sonuna geldim. O yüzden kapatmak istemedim. Hani hepsini görün diye. Tığın başına bir tane doladım. Bakın burada son kutucuk. Yine burada bir tane yuvam var. Bakın şu şekilde önden arkaya doğru buraya batıyorum. İkili trabzan yaptım. Ve üstte bir zincir üzeri bıraktım. Hani burayı 4 zincirle döndüğümüz için bir sonraki zincirimin üzerine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3 ve 4 tane zincir çekip örgümün arka yüzünü çevireceğim. Evet, bakın modelim ortaya çıktı gördüğünüz gibi. Arkasında da çok farklı bir görünüm oluyor model ilerledikçe. Böyle bakın bu şekilde duruyor. Tığın başını doladım bir tane. Şimdi bakın yine trabzanın üzerine değil, sık iğnemin üzerine batıyorum. İkisini bir çektim. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Geldim, sık iğnemin üzerine batıp ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Tığın başını bir doladım. Bu sık iğnemin üzerine batıp ikili trabzan yaptım. Bir zincir buraya batıyorum ve ikili trabzan yaptım. Bir tane zincir çektim. Sık iğnemin üzerine ikili trabzan yaptım. Sıramızın birinde kutucuk yapıyoruz bu şekilde arka yüzünden giderken. Ön yüzünde de az önce yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Evet, bir zincir çekiyorum. Sıramın sonuna geldim. Son sık iğnemin üzerine battım. Bakın şu yeşili hemen tığım üzerinden atlatıyorum. İkili trabzan yaptım. Burada rengimi değiştiriyorum. Rengimi değiştirdim. Hemen bu kenar trabzanın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Böylece ipimi de buraya sabitlemiş oldum. Şimdi ne yapıyorum yine? Tığın başını bir tane doladım. Bakın şu araya modelimin arka yüzünden şöyle arkadan şu şekilde girerek ikili trabzan yaptım. Sonra trabzanımın tepesine bir tane sık iğne yaptım. Tığın başını bir doladım. Bu kutucuğum bakın hemen şu aradaki şuradan girdim. İkili trabzan yaptım. Trabzanımın tepesine de bir tane sık iğne yaptım. Hemen şöyle arka yüzünden de şöyle dönerek de yapabilirsiniz. Nasıl kolayınıza rahat yapabilirseniz, yani nasıl kolayınıza geliyorsa. Trabzanın üzerine bir sık iğne yaptım. Evet, çok da keyifli, böyle bulmaca gibi bir model. İki renkle böyle yürütülerek giden bir model. Evet, modelim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ben biraz daha büyük bir parçanın üzerinde deneyip size modelimin nasıl durduğunu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, bakın burada da ne kullandım? Alize koton kullandım. Alize'nin koton ipiyle yaptım. Evet, bununla da böyle çok daha güzel durdu, sanki dokusu daha zarif durdu gibi geldi. Ama battaniye yapmak için kartopunun ya da herhangi bir markanın bebe yününü tercih edebilirsiniz. Nerede kullanacaksanız bununla daha ince, daha zarif durdu. Tabii bununla da yapabilirsiniz. Bakın arka yüzünün görünümü de bu şekilde.
Evet, modelim böyle. Çok farklı bir model oldu diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. Sizler bu modeli daha önce gördünüz mü? Ben ilk kez karşılaştım. Yabancı bir kanalda gördüm ben bu modeli. Çok hoşuma gitti ve hemen böyle yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca dediğim gibi videomu beğenerek bana destek olursanız da çok sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.